Sri Lanka çayıymış bu. Güzeldir o zaman. Kesin güzeldir. Selamlar dostlar, günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Madrid'deyim. Madrid'in tren istasyonu Puerto Atocha'dayım. Çayımı yudumluyorum, trenimi bekliyorum arkadaşlar. Saat 9:20 geçe trenimiz var. Şu an 8:46. Birazcık erken geldim. Ne olur ne olmaz. Burası büyük bir şehir. Kalabalığa takılırız, bir şeye takılırız. Geç kalmak istemedim. Tren istasyonuna geldim. Trenime bir saatten az bir vakit kaldığı için güvenlikten geçip içeri girmeme izin verdiler arkadaşlar. Güvenlik kontrolleri oluyor tren istasyonlarında. İçeriye geçtim. Burada bir tane kendime kafe buldum. Çay aldım. Çayımı yudumluyorum. Biraz sonra yolculuğumuz başlayacak. Endülüs bölgesine gidiyoruz. Sevilla'ya gidiyoruz arkadaşlar. İspanya'daki en çok merak ettiğim şehir Sevilla. Yine hızlı trenle gideceğiz. Renfe'den aldım biletimi. Şöyle hatta göstereyim sizlere bileti. Buraya gelmeden önce Renfe'den aldım. Mail adresime QR kodu, bileti gönderdiler. Bununla giriş yaptım arkadaşlar. 9:25'te trenimiz kalkacakmış. 12:28'de Sevilla istasyonuna ulaşacakmışız. Biliyorsunuz Barcelona'dan Madrid'e de Renfe hızlı trenle geldim. Dakik bir şekilde kalkmıştı, dakik bir şekilde ulaşmıştı. Yine aynısı olacağını düşünüyorum. Çayımızı içelim, yolumuza çıkalım. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Umarım güzel manzaralar izleyerek Sevilla'ya gideriz. Videomuz Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Arasabilio'nun sponsorluğunda başlıyor. Sizler de musluktan güvenle su içmek istiyorsanız linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Yolculuğumuz başlasın. Rota Sevilla. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurasebilon Unique sunar. Endülüs'e adım attık arkadaşlar. Sevilla'dayız. Bilette yazan saatten 1 dakika geç kalktık. 9 dakika erken vardık. Şu an saat 12:19 arkadaşlar. Baba baktı yol boş. Aktı büyük ihtimalle. İnisiyatif alıp bastı. Şimdi bu tren devam edecek. Son durak burası değil. Huelva'ya gidiyor sanırım. Orası neresi tam olarak bilmiyorum. Haritada konumlandıramadım kafamda. Burası da Sevilla'nın tren istasyonu arkadaşlar. Santa Justa buranın ismi. Sevilla Santa Justa tren istasyonu. Tren istasyonundan otelim 1,9 kilometre gözüküyor. 27 dakika. Otelimin olduğu konum da bu arada şehrin merkezi. Merkezi güzel bir yerde kalacağız arkadaşlar. Orayı da göstereceğim şimdi sizlere. Dostlar, otelin girişi saat 2'de, bir saat kadar beklemem gerekiyor. O yüzden ben de bu vakti değerlendirmek istedim. Karnım açtı, bir şeyler yiyeyim istedim. Şöyle bir tabak söyledim. Tavuk ve patates arkadaşlar. Bunun fiyatı 13 euro. Siz şu an menünün fiyatını görüyorsunuz, yani buradaki fiyatları görüyorsunuz. Hemen merkezdeki bir tane restorana oturdum. Böyle ekmek getiriyorlar siz masaya oturunca ve kraker getiriyorlar. Şöyle göstereyim. Ya fiyatlar birçok yerde aynı, öyle çok fazla değişmiyor. Tavuk özledim ya. Bayağıdır böyle bir tavuk yememiştim. Patatesle servis ettiler ve üzerine böyle kaya tuzu gibi bir şey serpmiş. Hemen tadına bakalım. Her yer o kadar dolu ki öğle saati ya. Öğle yemeği de İspanyollar için en önemli öğün ve insanlar, İspanyollar tabii ki restoranlarda gidip yemek yiyorlar. Buna bir de turistler eklenince, bir de merkez olunca yer bulma gerçekten problem oluyor. Yani bir 10 dakika, 15 dakika yer aradım kendime. Gayet güzel pişirmişler. Gayet iyi pişirmişler. Bu harbiden tuz. Birazcık fazla serpmişler sadece tuzu. Çok güzel bir yemek yedim dostlar. Gerçekten şahane hissediyorum. Şu an karnım doydu. Hemen gittim, check-in'imi yaptım. Odama yerleştim. Güzel bir otelde kalıyorum bu arada. Nua Giralda kaldığım otelin ismi. Çalışanlar çok sıcakkanlı, güler yüzlü, yardımseverlerdi bayağı. Odamı da böyle bana hemen gösterdiler. Tertemiz bir oda, çok güzel kokuyordu. Birazcık böyle ufak bir oda ama ben tek başıma olduğum için çok rahatlıkla yeter bana. Böyle tuvaleti, banyosu gayet temizdi. Kullanışlı bir oda, her şey elinin altında. Balkonda böyle ufak saksı çiçek koyabileceğin kadar ufak bir balkon var ama ara sokağa bakıyor, tarihi sokağa bakıyor. Çünkü Santa Cruz bölgesinde kalıyorum ben. Santa Cruz bölgesi de tarihi şehrin olduğu kısım. Yani Sevilla'nın o eski dokusunu, tarihi dokusunu hissettiğiniz bir bölge. Orası merkezlerden bir tanesi. Çok sıklıkla vakit geçireceğimiz sokaklar oralar arkadaşlar. Sizlere göstereceğim oraları da. Tabii ki turistik bir nokta, tahmin edebileceğiniz üzere. Güzel bir yer yani, ben sevdim o muhiti. Her yere çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz oradan. Benim de otelim orada. Çok rahat bir şekilde her yere yürüyerek ulaşacağız arkadaşlar. Ne kadardı geceliği? 136 euro olması lazım. 7200 TL civarı bir şey yapıyor bugünün kuruyla. Yani şu dönemlerde takdir edersiniz ki havadan dolayı artık ufak ufak sezon da başladı. Hatta ufak ufaktan ziyade sezon başladı artık. Bayağı bir turist var burada.
festivaller oluyor, dönem dönem burada maç oluyor, bir şeyler oluyor derken hop buranın turist sayısı artıyor. O yüzden fiyatlar da bazen böyle dönem dönem düşüyor vesaire. Geleceğiniz zaman siz de araştırmanızı yaparsınız. Bu otelde bir öneri olarak alın arkadaşlar. Artık gezmeye başlayabiliriz. Sevilla sokaklarına çıktım. Yani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Madrid'den de Barcelona'dan da daha çok etkiledi beni Sevilla. Daha çok keyif alacağımı düşünüyorum. Tam benim tarzımda bir şehir. Şimdi bir çiftle buluşacağım. Çok tatlı bir çiftle buluşacağım arkadaşlar. Sizleri onlarla tanıştırmak istiyorum. Sevilla'yı dolu dolu gezeceğiz. Burada bu bölgeden 2-3 video çekmeyi düşünüyorum. Dolu dolu gezeceğim, anlatacağım. Şimdi onları bir bulayım. Bir parkta, bir meydanda buluşacaktık onlarla. Sohbetimize başlayalım. Onları tanıtmak istiyorum. İlginç hikayeleri var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani yurt dışına çok fazla Türk taşınmaya başladı. Son yıllarda özellikle beyin göçü veriyoruz. İnsanlarımız, gençlerimiz dünyanın farklı noktalarında yaşam kuruyorlar. Bu tecrübeleri dinlemek güzel bir şey bence. O yüzden ben de elimden geldiğince sizlere tanıştığım kişilerin tecrübelerini aktarmayı seviyorum. Bir tanışalım bakalım bu çiftimizle. Neler anlatacaklar bize? Dostlar sizleri Dilara ve Batuhan'la tanıştırmak istiyorum. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Harika, çok iyiyiz. Harika bir yerdeyiz. Hava muhteşem. Bir de seni gördük, daha ne olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz Balkanlar'da tanışmıştık. Tekrardan Sevilla'da denk gelmek kısmetmiş. Dostlar şu an biz Plaza Espanya'dayız. Burayı gezeceğiz hep birlikte ama öncelikle sizin ben hikayenizi dinlemek istiyorum. Siz yeni taşındınız Sevilla'ya. Aynen. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bizim 1,5 ay oldu aslında. Dijital nomadla taşındık eşimle birlikte. İspanya'yı böyle çok gezemedik çünkü şöyle bir şey, kaoslu bir dönemdi bizim için. İlk geldiğimiz zaman burada bir TİE numarası var. Bizim TC kimlik gibi düşünebilirsin. Onu almanız alana gerekiyor. kadar, evet, onu alana kadar da hiçbir şey yapamıyorsun. Yani ev tutmak istiyorsun, TİE soruyorlar. İşte bir şey almak istiyorsun, TİE soruyor falan. O süreçte de işte bizim ev tutamadık bir ay. Bir ay ev tutamadığımız için de hostellerde, otellerde, işte Airbnb'lerde falan kaldık. Yani taşınma süreci yurt dışına çok da kolay değil. Birazcık Değil. sıkıntıları var. Bu arada İlk dijital ay biraz. nomad vizesini de şöyle açıklayayım. Dijital nomad demek arkadaşlar uzaktan çalışıyor aslında. Evet, evet. Hem Batuhan hem Dilara. Evet. Bulunduğu konumda işe gitmesine gerek yok. İstediği yerden çalışıyor, online Aynen. çalışıyor. O yüzden belli başlı ülkeler kabul ediyor dijital göçebeleri. Son dönemlerde bayağı bir revaçta. Evet. Birçok ülke artık bunu açtı. İşte İspanya'da açtı. Ufaktan beyin göçünü alıyor aslında ya bu vesileyle. Aynen öyle. İşte şey diyor yani, sen benim ülkeme gel, burada kişisel şahıs şirketi aç bu İspanya'da. Eğer ki dijital uzaktan çalışıyorsan. Ondan sonra gel kardeşim buraya, sen paranı diyor İspanya dışından kazan. İspanya içinden istemiyor. Buraya vergi mi ödüyorsun ama? Buraya vergi ödüyorsun. En temel kuralı şey işte, İspanya içinden gelir yasak, yurt dışından getirdiğin vergiyi bana vergilendir, burada da istediğin gibi kal diyor. Vergi oranlarında da biraz indirimler falan yapıyorlar, yani destekleri oluyor. Çok fazla Türk var mı peki bu işi yapan, Var, yani var. bu şekilde yurt dışına Var. taşınan? Var. Çok fazla var. Dijital nomad zaten diyorum ya bayağı revaçta. Ondan sonra bize de mantıklı geldi. Böyle şey diye çıktık aslında. Ya bir yerlere mi gitsek falan deyip böyle. Öyle bir araştırdık. İspanya'da dijital nomad varmış. Hadi bir başvuralım ne olacak ki falan dedik. Gezmeye Oldu. diye çıkıp mı yerleştiniz? Gezmeye çıkıp değil aslında. Böyle evde otururken ne yapsak biz bir şey yapalım falan dedik. Ondan sonra hani dijital nomada da böyle çok odaklanmamış, illaki olacak falan. Başvurduk, oldu aslında. Şu an bize mesela 1 yıllık verdiler oturumu. Çok detaylı şeyler var bu muhabbetlerde. Eğer ki buraya gelip İspanya'da mesela Schengen'ini aldın, buraya geldin ve buradan başvurunu yaparsan 3 yıl veriyorlar. Harbi mi? Evet. Aynen. Bizim mesela bir senenin sonunda şeye başvurmamız gerekiyor. başvuracağız. Hani başvuracağız, işte yine faturalarımızı falan gösterip, buradaki yaşam şeylerimizi gösterip işte ispatlayıp diyeceğiz ki Diyor ki yeter ki bana para ver diyor. Ben sana otururum Aynen, verim diyor evet. yani. Artı 2 yıl daha alacağız mesela. Sonra artı 2 yıl daha alıyorsun. 5 yıl burada kalırsan da süresiz oturumun oluyor. Süresiz oturum ama Aynen. pasaport vermiyor. Pasaport için 10 yıl. 10 yani yıl. pasaport için vatandaşlık lazım. Ama şey de çok okey geldi bize. 5 yıl sonra süresiz oturumum olduğunda zaten okey, benim işimi görüyor Çok yani. rahat edersin yani, evet. Şimdilik işte güzel geçiyor. Şu ana kadar çok memnunuz. Şehir planlaması çok güzel. İnsanları çok sıcakkanlı. Havası mükemmel zaten. Tek bir eksik yanı var, kimse İngilizce bilmiyor. Evet. Bizim İspanyolca öğrenmemiz şart oluyor. İspanyolca da birazcık zor bir dil. Arkadaşlar flamenco'nun ana vatanındayız. Hareketlere bak ya, çok tatlı. Çok tatlı çocuk. Evet ya.
yerel böyle kıyafetleri, flamenko dansı yaparken giydikleri kıyafetleri kiralayıp giyip fotoğraf çekiliyorlar. Öyle bir kültür var. Şurada gördüğünüz seramikler de yanlış bilmiyorsam şehirleri temsil ediyor değil mi hocam? Evet. Her şehrin adı yazıyor burada. Evet, 48 tane bunun gibi seramik yapı var. Ayrıca bunun alt tarafında da her şehrin küçük bir bilgisini aktaran seramiklerle yapılmış bir resimleri var. Bilgilerimizi Ayrıca not da haritaları veriyor. var. Aynen. Çok iyi. Yani 48 tane bundan sıralı böyle. 48 tane. Evet. Çok güzel bir yapıymış ama şöyle göstereyim, birazcık patlıyor ışık ama şöyle Böyle toparladı bakınca ışık. çok eski bir yapı gibi duruyor ama aslında 1929'da yapılmış. Yani çok daha eskilere gitmiyor. Bak senin dediğin o şeyler burada Evet. arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Harita ve bilgilendirici. Bu not. tarafta, bu duvar tarafında da tarihi görsel var. Tarihi Aynen. görsel. Baya güzel yapmışlar. Çok güzel düşünmüşler. Bir devlet binası arkadaşlar burası. Şurada köprü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arada böyle bir kanal var. O kanalı köprüyle bağlamışlar bu tarafa. 4 tane İspanyol krallığı varmış zamanında. Onları temsil ediyormuş 4 köprüde. Böyle bir anlamı var. Zamanında bir fuar için kurulmuş burası. Bugün günümüzde devlet binası olarak işliyor. Aynı zamanda turistlerin de tabii ki ilgisini çekiyor doğal olarak. Çünkü güzel bir görüntüsü var. Yukarı kata da çıkabiliyorsunuz. Bir de ablalarımız orada flamenko yaptığı için tabii şehrin birçok noktasında mutlaka flamenko yapılıyordur diye düşünüyorum. Evet, ama burada kesin karşılaşılıyor. Evet, yani burada gelirlerse. %100 karşılaşıyorsunuz. Çünkü şehrin tarihi sokaklarından biraz uzakta olduğu için burası böyle 1,5 kilometre kadar falan. İnsanlar özellikle de geliyor buraya görmek Evet, için. evet. O esnada turistlerin dikkatini çekiyorlar flamenkoyla ama güzel oynuyorlar yani. Evet, flamenko güzel dansı oynuyorlar. görürler. Burada çok fazla fayton görebilirler. Evet. Faytonla işte dediğim gibi şu suda kayık kiralayıp kayıkla Sıcakta gezebilirler. tavsiye etmiyoruz ama Akşamüstü yapın. Ya da sabah erken saatlerde yapılsın. bayağı turistik de bir şehir burası ya. Çok İnanılmaz bir insan turistik. kalabalığı evet, var. Evet, bayağı turistik. Bir de şeyi çok tatlı ya, kompakt yani, böyle yürüyerek birçok yere gezersin, görürsün. 1-2 güne halledersin. Yürüyerek her yere ulaşabiliyorsun burada. Eğer oteliniz birazcık şehrin dışındaysa metroyla 4-5 durakla gelip metro zaten direkt Alcazar'la Plaza de España'nın tam ortasında indiriyor. Çok iyi. Aşağı 5 dakika yürüdüğünüzde Plaza de España, yukarı 5 dakika yürüdüğünüzde Alcazar'a uğruyorsunuz. Süper. Ayrıca Alcazar'ın yanında da Sevilla Katedrali miydi? Evet, Sevilla Katedrali Sevilla var arka Katedrali tarafında. var. İnanılmaz bir sıcak var. Yani sanki böyle Temmuz sıcağı var arkadaşlar. Ama hatlı sayılır bir turist de sıcağı mıcağı aldırış etmiyor. Sevilla'yı keşfetmeye devam ediyor. Burası tarihi bir şehir dediğim gibi. Güzel bir şehir arkadaşlar. Endülüs'ün kalbi diyebilirim burası için. Şu an İspanya'nın biz güneyindeyiz. Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla'dayız arkadaşlar. Tekrardan bunu belirtmek istiyorum. Buranın yakınlarında bir tane nehir varmış. O nehrin kıyısına kurulan bir şehir. Tarih boyunca böyle Akdeniz ile Atlantik arasında stratejik bir köprü görevi görmüş Sevilla. O yüzden önemli bir nokta. İspanya'nın da en büyük şehirlerinden bir tanesi. Kültürü, tarihi, mimarisi, bunlar hep Sevilla'yı ön plana çıkaran faktörler arkadaşlar. Tabii bunlar aynı zamanda turistleri buraya çeken faktörler. İnternette Sevilla'yı araştırırken birisi şöyle bir cümle kurmuş. Sevilla medeniyetler katmanı. Yani Sevilla'yı sadece tek bir açıdan değerlendiremezsiniz. Her devirden bir parça barındıran, onun kültürünü taşıyan, onun izini taşıyan bir şehir. Canlı yaşayan bir şehir. Çok da güzel bir cümle aslında bu. Sevilla'yı gezdikçe ben daha da seveceğimizi, daha da böyle ısınacağımızı düşünüyorum. Ama şu an ilkbaharda tam bir Urfa sıcağı var, yaz sıcağı var. Şöyle 2 cümle kurmak istiyorum, meydanda dolanmak istiyorum ama böyle inanılmaz yakıyor şu an. Hakikaten Urfa sıcağı var ya. Bu nasıl bir sıcak arkadaş? Ben bu şeyi düşünemiyorum, Temmuz Ağustos'u falan düşünemiyorum yani. Bu kadar kaliteli cümleyi büyük ihtimalle Sevilla sıcağında kurmamışlardır. Bak bunu da ifade etmek istiyorum. 100 senelik bir bina bile değil arkamızdaki. Tarihi bir yapı aslında ama ve lakin Sevilla'nın yapısını düşündüğümüzde tam o tarihi dokuyu onlar kadar hissettirmiyor olabilir ama yine de tatlı bir yapı, tatlı bir meydan. Plaza de España arkadaşlar, İspanya meydanı. Şimdi buranın yakınında çok güzel bir park var. Gezmeye devam edeceğiz. Ben Sevilla ile ilgili bilgiler de vermeye devam edeceğim. At geliyor, at arabası. Ya bu hayvanlara yazık ya, buna binmeyin abi ya. Bak bu kültür değil ya, bunu kabul etmiyorum yani. Yürüyün oğlum. Bu parkın ismi neydi ya? Maria bir şeydi değil mi? Arkadaşlar şöyle tarif edeyim. İsmi çok da önemli değil. Maria Luisa'ymış. Maria önemli. Luisa. O kadar da ablamızın adını şey yapmayalım da yani. Şöyle önemli değil. Konum olarak çok kolay. Zaten siz Plaza de España'yı görmeye geldiğinizde hemen dibindeki park. Çok güzel bir park. Biraz da büyük bir park. Bir ara böyle bizde şey muhabbeti oldu ya Twitter'da. Bir uyandım İspanya ile kardeş olmuşuz. Cilveleşiyoruz, fingir Evet diyoruz. ya.
Ya bizim ne oldu geldiğimiz orada zaman. tam bilmiyorum ama böyle inanılmaz bir şey oldu. Böyle Aynen. geyik muhabbet döndü. Aynen. Burada da onlar yaşandı mı yani? İnsanlar Türkiye'den bahsetti mi sürekli? Ya burada biz pek karşılaşmadık. Hatta burada dediğim gibi o 1,5 senedir yaşayan arkadaşıma falan da sordum. Var mı hani İspanyol arkadaşlarına bu muhabbet diyor. Aslında biraz daha Türkiye'de galiba coştu o muhabbet. Bu taraflarda biz Olmadı çok mı? duymadık. Biz geldikten sonra Üzdün patlak İspanya. verdi olay. Aynen. Ama şunu söyleyeyim, Türkleri çok seviyorlar. Yani Seviyorlar, çok seviyorlar. sıcak kanat. Türk deyince yüzleri gülüyor. İşte sohbet ediyorlar falan. O açıdan okey. Onda bir sıkıntı yok. Ama sadece o biz tam geldiğimiz dönem patladı ve biz bunu burada duymadık. Hep Türk kanallarında duyduk. Aynen. Belki de İspanyol kanallarını takip etmediğimiz için. Bir iki tane kanalda sanırım haberimizi yapmışlar. İlla ki var. Sadece bizim tarafta biraz daha coştuk biz. Evet hemen şey oldu. Kardeş ülke İspanya, Evet. Azerbaycan unutuldu falan böyle. Evet. Onun Ama güzel Batu'nun capsleri dediği vardı. gibi, hani böyle mesela neresin dedikleri zaman hani Türkiye dediğin zaman insanlarda bir gülümseme, bir enerji oluyor. Kesinlikle kötü bir durum hiç yok yani, seviyorlar. Burada çok evsiz var mı ya? Madrid'de çok vardı mesela. Burada o kadar çok yok. Aşırı çok yok yani, mesela İngiltere'deki kadar yok ama yine ara ara görüyorsun. Siz bir süre İngiltere'de yaşadınız değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Batu 1,5 sene yakın yaşadı. Ben de 6 ay yaşadım işte. Ondan sonra orada her köşe başında Orada çok evsiz fazla vardı. evsiz vardı. Peki oradaki ortam nasıl? Buradaki ortam nasıl? Hani sosyal yaşam olarak. Çok farklı birbirinden. Bayağı farklı. Mesela? Orası daha şimdi malum herkesin bildiği en büyük gerçek ne? Hava, iklim. Orası çok soğuk olduğu için Ve bulutlu, yağmurlu. depresif. Hani bu insanlara da sirayet ediyor. Burada da tam tersi. Böyle güney ülkesi falan ya, herkes canlı, herkes böyle cana yakın Gerçekten falan. etkiliyor değil mi sıcak hava? Bence etkiliyor. Evet. Etkiliyor, bayağı etkiliyor. Evet, Bu arada evet. şehirde lafınızı bölüyorum kusura bakmayın, tramvay var galiba. Evet, az önce geçti. Gelmedik. Bayağı Şuradan yüksek. geliyor galiba. Tram, burası da İstiklal Caddesi gibi bir yer. Kıbrıs şehitleri Evet. gibi aynı zamanda İzmirliler Aynen. için de Zaten önümüzde katedral var. Şu telaffuz katedral. edeyim. Buradan tramvay geçiyor, bir de metro durağı gördüm. Metro da var. Metro Aynen. var. Hemen arkamızda metro durağı var, meydanda indiren. Ondan sonra tramvay da var. Ulaşım okey yani. Burada çok güzel Burak. Bisiklet yollarını o kadar güzel yapmışlar ki. Barcelona'da da öyle, Madrid'de de öyle, güzel. hayran kaldım. Yani o kadar istedim ki bu benim ülkemde de olsa diye. Çok güzel planlamışlar. Biz mesela Dos Hermanas'tayız ya, buraya işte normalde 20 dakika evden burası. Oradan buraya çok rahat bisikletle, metro ile gelebilirsin. Çünkü yerde her bisiklet yerde yolu var. Her yerde. Farkı da var mesela. Şimdi İspanya'nın da bir mutfağı var ve güzel de bir mutfağı var. İngiltere'nin biliyorsun mutfağı biraz Sabahları bakalım, fasulye kötü. yiyorlar ya. Çok kötü yani, hani Fasulye ve bir bira. arkanda bebek arabası var. Şeyleri var işte, biliyorsun bir fish and chipsleri var. Çok hani yemek kültürleri yok. Her açıdan İspanya daha avantajlı gibi söylediklerinizden yola var çıkarsam. ama şimdi mesela çalışan olarak gideceksen mesela İngiltere'de çok güzel gelir elde edebilirsin. Hani ama sosyal yaşam açısından bakıyorsan evet, sosyal yaşam açısından İspanya. Şehir düzeni olarak da İngiltere, mimarisi falan çok farklı. Hatta İspanya, Fransa'da arada büyük bir fark var. Ama hani mimari olarak dersen ben İngiltere'nin mimari yapısını birazcık daha farklı görüyorum. Çünkü İspanya bize çok benziyor. Gezerken neye denk geldik arkadaşlar? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosluğu. Bayrağı gördüm, dedim tanıdık bir şey. O kadar geçtim, Şaşırdım burada hiç ha. fark etmedim vallahi. Bu arada sen de Evet, içerik evet. çekiyorsun. Kameranı da gördüm. Evet, YouTube kanalım var. evet. Dilara Yılmaz yazınca çıkıyor Tamam aslında. zaten aşağıda görüyorlar, şu an ben koydum. Tamam. Dostlar Dilara'yı da takip edip desteklerseniz çok sevinirim. Benden de videolara yorum yazın, selam Ya. gönderin. Videoları beğenmeyi de unutmayın. Ay, teşekkür ederim. Eğer ki böyle dijital nomadla ilgili, Allah şuraya geçeceğim. Dijital nomadla ilgili merak ettikleriniz varsa, yine böyle seyahat videoları falan çekiyorum. İlginizi çekiyorsa ya da mesela İngiltere Dil Okulu ile ilgili merak Bilgi almak ettikleriniz istiyorlarsa varsa, evet. Instagram adresini de bırakırım ben. Olur. Hem takip ederler hem dilediklerini sorarlar. Yardımcı olursun sen de. Tamam. Şu an Seviye Katedrali'nin önüne geldik bu arada yürüye yürüye. Burası bayağı bir canlı. Evet. Burayla ilgili sana hemen bilgi vereceğim. Bunu gece çok güzel ışıklandırıyorlar. Evet. Şöyleymiş, dünyanın en büyük gotik katedrallerinden biriymiş bu. Evet bir tek onu okudum. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Dünyanın en büyük gotik katedrallerinden biriymiş. Doğru. Bir ilginç bilgi daha söyleyeyim size. Kristof Kolomb'un mezarının burada olduğu söyleniyormuş. Arkadaşlar grubumuz kalabalıklaşıyor. Evet. Sevgili Sıla'yla tanıştık. Sen buralı sayılırsın artık ya. Ben 1,5 senedir Sevilla'da yaşıyorum. 2 senedir de İspanya'da yaşıyorum. Evet. Nasıl gidiyor peki İspanya'da yaşam? İspanya'da yaşamak güzel gidiyor. Ama benim zaten şöyle, Ankara Üniversitesi'nde filoloji okudum İspanyolca. Aa çok güzel. Aynen. Sen o yüzden dile daha Aynen. hakim olarak
geldin Ve buraya. 2018'de de Salamanca'da Erasmus yaptım bir sene. Zaten o zamandan beri Sevilla'yı, ya İspanya'yı çok seviyordum. Sonra da işte hayat öyle. Sonra Hayat. İspanyolca öğretmenliği yaptım. Sonra aşçılığa ilgim vardı. Kursa gittim, gastronomi kursuna. Sonra onlar beni staja yolladı. Stajdan sonra da burada kaldım. Güzel. Böyle bir örgü oldu yani. Peki İspanya'da. Sevilla şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şehir ve Barcelona ve Madrid'den daha çok etkiledi beni. Böyle bir şehirde yaşamak nasıl bir duygu? Ya şimdi ben de Sevilla'da yaşıyorum ya. Bana soruyorlar işte neresi daha güzel. Toprağım falan. Ben de Barcelona'yı çok seviyorum mesela. Barcelona da güzel şehir Evet, bu arada. bence de. Şehircilik yapısı olarak Bence müthiş de. yani. Örnek alınması bir yer. Ya bir de bilmiyorum orada daha şey gibi. Burası o kadar turistik ama ya bilmiyorum Sevilla garip bir yer. Barcelona'ya gittiğinde çok turistik hissediyorsun, çok free hissediyorsun. Burası çok fazla yerel insan yaşıyor, çok aile şehri. Evet, daha lokal. Aynen Ve lokal. doğru aile kelime bağları lokal. çok kuvvetliymiş Sevilla'da. Onu okudum. Aynen. Ya burası çok katolik bir yer ya. Sevilla belki de İspanya'nın en katolik, en... Birbirine bağlı, Evet. sıkı olan şehri Aynen, olabilir. gerçekten öyle. Mesela Barcelona çok pahalıydı. Ben buraya yerleşecek düşüncede biri olsam Barcelona'yı o yüzden İlk seçmezdim. tercihin olmazdı. Çok pahalı yaşam maalesef, Aynen. kiralar Aynen. vesaire. Burası daha şöyle mesela. Barcelona'da ne kadar demiştin kiralar? Mesela birisi bana 2500 Euro'dan başlıyor dedi ama böyle şehrin merkezi noktaları diyebilirim. Aynen. 3 odalı bir evdir. Belki. Bilmiyorum, onu sormadım, yalan olmasın ama 2500 Euro'dan başlıyor dedi. Burada mesela bizzat tanıdığım insanlar var. 1500 euro 3 odalı bir ev merkezde. Güzel. Bence güzel. Bu arada Sağ bu, taraftan mı? bu Ha. kiliseyi de göster ya. Tamam. Nedir bu kilise? El Salvador Kilisesi. El Salvador Kilisesi. Ve bu meydan klasik İspanyolların takıldığı. Her yerde zaten İspanya videolarını izleyenler bu meydanları, plazaları biliyorlar. Aynen. Sürekli bir tapas bar olur meydanlarda, birden fazla hatta. Aynen. Ve full olur yani. O inanılmaz kalabalık, hiç yer bulamıyorsun. Aynen, Sürekli aynen. bekliyorsun. Yo, sıra beklemek İspanya'ya geliyorsanız aklınızda olsun yani. Sıra bekliyorsunuz ve ayakta yiyip içiyorsunuz. Burada şu an sandalye var ama birçok barda Evet. ayakta yiyip içiyorsun ya. Tapas kültürü de arkadaşlar atıştırmalık kültürü. Yine bahsedeyim. Bir şeyler söylüyorlar ortaya. Patatestir, zeytindir vesairedir. İçkilerini, içeceklerini alıyorlar. İlla alkollü olmak zorunda değil bu arada. Öyle bir zorunluluk yok. Yiyorlar, içiyorlar, sohbet, muhabbet ve saatlerce aslında oradalar. İspanya'da böyle saatlerce. bir kelime var ya bunu anlatan, sobremesa. Yemeğini yiyorsun, içkini içiyorsun ve yemek bittikten sonra masada saatlerce oturuyorsun. Böyle bir kelime var Hiç bunu anlatan. abi kalk artık, sen artık bir şey sipariş etmiyorsun falan demiyorlar mı? Kovmuyorlar yani. Yok, yok. Özür dilerim, Madrid ve Barcelona Tabii, kadar Madrid, pahalı değildir Barcelona bence gibi burası. Daha küçük bir şehir. Ya şöyle düşün, biz şu anda 3+1 ev tuttuk. Sevilla'nın merkezinden değil, Dos Hermanos'tan metro ile 20 dakika gittiğim bir yer. Biz 950 euroya tuttuk ama ev en yeni yapılardan biri yani, değil mi? Havuzlu, Hani padel havuzumuz sahası. var, işte ne bileyim pedal sahamız var falan, bayağı yeni yapılanma Güzel. var Dos Hermanos'ta. 1500 Orada euro. mesela 950 euro veriyoruz. Burayı ama da gösterelim bir yandan. Gel Bir ara göstereyim. viral oldu ya. Kahveyi Ne burası? çelikten veriyorlar. Ha, kahveyi oradan veriyorlar. Ha. Kahve siparişi. Evet, şöyle. Oha, çok iyiymiş ya. Hola, buenas. ¿Cómo estás? O Herkes çok de mantıklı bir yer ya. Tamamen sosyal medya etkisidir ha. Yo, gerçekten öyle. Sıraları görecektin ya. Bir ara da Hadi cookie canım. çıkardılar. Master cookie isim vermem. İsim verdik. Orası da böyle çok popüler oldu. İnsanlar yağmurda sıra bekliyor. Niye? İşte 20 farklı çeşit cookie'si varmış. Ama overrated bir yer bence. Bunlar Öyle. hep bilgi. Evet, lafını bunlar böldüm, hep kusura bilgi. bakma. Estağfurullah, ne demek. Sıla'nın lafı benim lafım, hiç sıkıntı yok. Bu ne? Bak, Mirtro, Entro. Ha, burada Fotoğraf mı şey ya, çekiliyorsun? fotoğraf çekiliyorlar Ha, aynı okey. Ablamız da. Neyse, hayat hayat pahalılığına pahalı. bahsediyorduk. Evet, ama mesela Barcelona'ya, Madrid'e gittiğin zaman senin de dediğin gibi yani hani 1500'ler, 2000'ler falan konuşuluyor. Hem popüler şehirler hem de kalabalık zaten. Evet, Büyük kalabalık, şehirler, onun kaos. etkisi. Seviyorsanız eğer, bazı insan da bunu seviyor. Maddi yeterliliğiniz de varsa tercih edilebilir. Ama bizim için mesela biz direkt eledik baştan hani Barcelona ve Madrid'i. Gerek yok yani, çok yüksek şeylere, kira bedelleri vesaire. Bir de o kadar kaos da istemiyorduk. Sevilla tam bizlik, çok Dediniz tatlı. ki Urfa sıcağı bize iyi Aynen, gelir. Urfa sıcağı istedik. Bir de şey, buradan mesela atıyorum arabaya bin, bir saate denizdesin, okyanustasın. O da çekti Konum bizi. olarak çok iyi seviye ya o İstersen konuda. okyanustasın, istersen Akdeniz'desin. Yani Evet. İki tarafa da ayrılabiliyorsun. Doğru. Okyanusta da yüzebiliyorsun, Akdeniz'de de yüzebiliyorsun. Peki mesela bir ay burada yaşam maliyeti hesaplamak istesek.
Bir aylık yaşam maliyeti. Kirasıydı, elektriğiydi, suyuydu, bilmem neydi. Eğlencesiydi, market alışverişiydi. Aşağı yukarı ne kadara patlar? Markete 1,5-2 arası diye. bence bana bak 300-400 euro gidiyor mu Sıla'ya? Yani sanki? şöyle 300-350 gidiyor ama Gidiyor. çok güzel yiyorsun. Et, balık, içki. Mesela biz yemek yapmayı çok seviyoruz evde. Yani 350 euro kesin harcıyorsun ama her şeyi yiyorsun işte. Market için mi 350 euro? Evet. Bir aylık market masrafı 350 euro. Aynen. Ama bu her şeyi yediğin güzel bir market işte. Etiydi. Sezonun mangosunu alıyorsun, meyvesini alıyorsun, etini alıyorsun falan, içkisini Etin, alıyorsun. tavuğun her şey dahil Aynen. yani. Aslında günlük 10-12 euro gibi bir şey yemek masrafın evde yaparsan. Evet. 3 öğünü kapsıyor bu. Aynen. Bir de burada İspanyol'da yani ben şu an İspanyollaştım biraz 3 öğün yemiyorum mesela çünkü Açlar belli oluyordur. çok 3 öğünde sıcak girdim. ya. Yani ana öğün mesela sadece belki işte kahvaltı yapıyorum. Öğle yemeğini güzel yiyorum. Akşam yemeği atıştırmalık yiyorum çünkü çok sıcak. Burada ana öğün öğle yemeği diye biliyorum Aynen. ben. Doğru mu? Evet. Tapas kültürü de dediğin gibi sıcaktan aslında insanlar bir iki lokma Aynen. midesine bir şey girsin. İçeceğini yudumlasın, takılsın mantığıyla Aynen çıkmış öyle. gibi. Aynen öyle. Bence siz de bu düzene geçeceksiniz. Çünkü akşam bir şey yiyemiyorsun. Bir de akşam bir şey insanlar için, buradaki insanlar için sosyalleşmek. Daha önemli. Aynen. Şeyi zaten söyleyebilirim. Biz buraya taşındıktan sonra normalde ben Türkiye'deyken atıyorum gün 7'de falan yiyorduk yani en geç. 9'dan önce Burada- yemedim ben hiç akşam yemeğini. Burada Fenalık geçiriyorum asla artık 9'dan ya. önce yemek yemedik biz de. 9'da falan hava hala aydınlık oluyor Hava da zaten. kararmadığı için Ha- yemek ya. yesin gelmiyor. Gece olduğunu hissetmiyorsun. Ben bak kaç gündür perişanım. Hava geç kararıyor ya hava. Hiç fark etmiyorum saat 11 olmuş ve ben Evet. daha yeni yemek yemiş oluyorum yani. Evet Aynısı evet. bizde de var. Geç yemek yeme kültürüne hızlıca adapte oluyorsunuz Biraz önce burada. yemek sorduk da bütün her yer kapalıydı. Yemek Siesta vermiyorlar. Saat meselesi. 5 saat 5'te siesta yapıyorlarmış. Mutfakları direkt 8'e kapatıyorlar. kadar bile. 8'e kadar yani. 8.30'da açacağız dedi çocuk mutfağı. Restorana gittik 9'da. 9'da başlıyor. 9'da başlıyor. 9'da restoranta girdik, 11.30'da restorandan çıktık. Bunlar kaçta yatıyor ya? Ya onu hiç düşünmemiştim bu arada Burak biliyor musun? Hani geç Kaçta yiyince yatıyorlar? kötü oluyordu insan sağlığı için. Gayet sağlıklı. Bunların alayı geçiyor. Gayet sağlıklı gözüküyorlar. Hayatımda tanıdığım en fit insanlar İspanyollar. Hepsi zayıf. Evet Çok bu arada. doğru. Şey yok Gerçekten burada öyle. pek. Obezite yok mesela burada pek. Gerçekten. Ama çok hareketliler ya. Evlerinde çok durmuyorlar. Neden? Flamenco. Flamenco. Ya Sürekli çok dans. sportifler bence ya. Ha bugün sabah koşuya gidiyorlardı Evet. Madrid'de mesela. Bak, mesela- Sabahın Evet. köründe ya. Çok fazla yürüyorlar, koşuyorlar, spor yapıyorlar. Evet hayatlarının bir Gerçek, parçası bisiklet olmuş mesela durumda. çok padel işte tenis benzeri bir oyun. Çok fazla Aa, koşuya çok hareket çıkıyorlar. Evet. şey oluyor, gerektiriyor. Bu arada burası çok tatlı bir muhitmiş ha. Arkadaşlar biz şimdi bir tane takocuya oturduk. Ben Barcelona'dan itibaren sürekli bir yerlerde 1 euroya taco satan, 1,5 euroya taco satan mekanlar gördüm. İlk defa burada deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Takolarımızın boyutu. Çeşit çeşit takolar var arkadaşlar. 1 euroya da var, 1,90'a da var, 4 euroya da gördüm ben. Şöyle menüyü de göstereyim sizlere. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Fiyatları şöyle göstereyim. 2 tane 4 euro var. Geri kalanı 1,90. Bunlar da 1 euroluk takolar arkadaşlar. İçerisinde biraz daha az malzeme var. Deneyelim bakalım nasılmış taco. Şu an bunu yiyoruz çünkü daha henüz tapa mekanları açılmadı. 8-8.30 gibi açacaklarmış mutfaklarını. Onu sorduk, öğrendik. Dedik ondan önce bir şey gitsin kayıntı olarak. Sonra yine tapa mekanına geçer oturur bir şeyler atıştırırız. Burada her yerde kişniş koyuyorlar arkadaşlar yemeklere. Bakın, menüye bakın. Hatta sorun. Cilantro, kişnişin İspanyolcası. Sevmiyorsanız koydurmayın. Bu ipucunu da vereyim sizlere. Burası galiba bir konut, site. Ya bu yine daha böyle basit hali ama İspanya'da Endülüs bölgesinde Endülüs avlusu var işte. Bu mu Büyük Endülüs saksı- avlusu? Ha, bu çok basit hali yani. O kadar güzel olan hali değil ama böyle avlunun içinde çiçekler var ya büyük saksılarda, gölgelik olan çiçek yetişiyor falan. Buna Endülüs avlusu deniyor işte. Çiçeklerle dolu, yeşillikli, bol büyük ağaçlı avlu. Peki mesela bu tarz yerlerde yaşamak pahalı mı? Pahalı. Zaten böyle merkezi bir yerde yaşamak pahalı. Eski yerlerde zaten ayrı yaşamak pahalı. Bilmiyorum ya. Çok fazla sebil gördüm, her yerde sebil var. İçiliyor değil mi onlardan? Sakata Evet. gelmeyelim yani. Yok çeşme suyu değil mi? Evet. Aynen. Evlerde içiyorlar mı? Aynen. Hepsini ama içiyorlar. sistem çok eski ya. Böyle He. bir tane video görmüştüm. Hani içiyorsunuz ama sistemi bir görünüyor içi böyle çok... Damacana kültürü falan var mı ya da arıtma su kültürü var mı?
Filtre. Ama evlerde genelde şey kullanılıyor. Mesela bizde bir tane arıtma sürahisi var. Hı hı. Onunla içiyoruz. Çeşme suyunu alıp içiyoruz. Filtre ediyor onu. Aynen. Ama Anladım. çeşme suyu içen çok. Sokaktaki sular burada da içiliyormuş arkadaşlar. Yani Barcelona'da da içiliyordu sokaktaki sebiller. Madrid'de de içiyorlardı sokaktaki sebillerden. Burada da içiyorlarmış. Ben hiç otelimde falan çeşmeden su içmedim. Belki içiliyordur bilmiyorum. Hiç riske girmedim ya. Hep kapalı suyumu alırım. En kötü işte o çeşmelerden dolduruyorum, içiyorum. Güvenli olması gerekiyor abi suyun. Su çünkü sakata getirilebilir, çok hızlı zehirleyebilir sizi. Ben bir de alıştım filtre su içmeye. Yani çok uzun zamandır bizim evimizde İhlas Aura Sebillon Unique var arkadaşlar. Biliyorsunuz benim de videolarımın sponsoru kendileri. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aura Sebillon Unique. Sağ olsunlar bana da sponsor oldular. Videolarımı destekliyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Musluktan çok rahat bir şekilde güvenli suya ulaşıyorsunuz onların sayesinde. Damacana derdi yok. İşte su bitti, su söyle sipariş derdi yok. Vücudumuza girmesi gereken mineralleri de öldürmüyor arkadaşlar. Yok etmiyor. Öyle bir güzelliği de var. Ve Amerikan Hijyen Vakfı onaylı NSF belgesine sahip. Yaygın bir servis ağı var. Bir şey olduğun zaman hemen hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsun. Geliyorlar, irtibat kuruyorlar. Yani musluktan güvenle, rahat bir şekilde suyu içebiliyoruz. Bunun rahatlığıyla yaşıyoruz arkadaşlar. Sizler de kullanmak isterseniz açıklamaya ben linki bıraktım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde kaynağından suyu içmenin tadını sizler de çıkarabilirsiniz. Burada çok fazla Türk var mı ya? Az var işte. Çok yok ya. Kaç kişi mesela senin tanıdığın? Mesela bir grubumuz var. Orada 150 kişi var. Ama bizzat tanıdığım arkadaşlarımla işte birebir 20 tane Türk tanıyorumdur mesela. Hepsi Türkiye'den kalkmış burada hayat Aynen. kurmak için gelmiş. Türkiye'yi bırakma sebepleri ne peki mesela hani konuştuğunuzda kendi aranızda? Ya mesela yakın arkadaşımın eşi yazılımcı. Öbür yakın arkadaşım burada üniversite okuyor. Şeyden dijital mi geliyorlar tasarım. genelde? Burada yaşam daha iyi. Hani ekonomik farklı- olarak daha iyi, daha güvenli. O sebepler mi hep? Evet. Ve bir de farklı bir şey deneyimlemek istiyor insanlar. Yapabiliyorsan deneyimlemek istiyorlar. Onlar da onu görmek için geldiler işte. 3 Buna senedir katılıyorum burada mesela. Öğlen konuşuyorduk. Genç yaşta farklı bir ülkede yaşayıp o başka bir ülkede yaşama kültürünü deneyimlemek kendi ülkene geri Aynen. döndüğünde dolaylı olarak çok farklı şeyler Senin de vizyonunu katabilir. çok açıyor. Aynen Kesinlikle. öyle. Bak mesela burayı çok seviyorum ya. Burası zaten şu kafe. Aynen, Kitap Libros Cafe diyor, evet, kitap Ama kafe. evet. Tatlı yer. Öneri olarak gösterelim kesinlikle. arkadaşlar. Full her İsmi zaman açık Librosi zaten. Cafe El Viajero. Ne diyor? El Viajero Sedentaria Coffee Books. Sedentario. Sedentario. Senin İspanyolcanı nasıl buluyor buradakiler? Hani aksan bizde biraz farklı olabiliyor ya. Şöyle, mesela burası Endülüs'ün ayrı bir aksanı var ya. Erkek arkadaşımın ailesi ilk konuştuğunda mesela tamam ya bu kız yabancı. Çok belli ama bir İspanyol yani herhangi bir insanla iletişim kurduğumda çok normal rahat kurabiliyorum. Ama aksanım çok belli ya. Benim yabancı olduğum çok belli. Mesela bizde 2 kelime Türkçe konuşsa mutlu oluyoruz ya. Burada da öyle oluyor mu? Yani o kadar bizdeki kadar sempatikleştirmiyorlar bence. Böyle birinin İspanyolca konuşmaya çalışmasına ama yine tatlılar ya. Hani kardeşlik ya, ne oldu? Twitter'da o kadar cilveleştik, fingirdeştik, ne oldu ya? O sadece Twitter'da kaldı. Sadece TV'de 3 gün, Aynen. o kadar. Burası bak burayı bilmiyorum. Burası çok güzelmiş. Burası belki birinin evi bile olabilir. Evet, birinin evi olabilir. Çok güzel. Konut çekiyoruz şu an. Hareketleri görüyor musunuz ya? Bak nasıl teknikler ha. Nasıl teknikler. Ne yaptığını biliyor yani. Oyun zekası var çocuklarda. Şu an saat 9.30, havayı kararttık. Eskişehir olarak anılan Santa Cruz bölgesine geldim. Benim otelim de bu taraflarda. Ben bugünü birazcık erken bitireceğim çünkü gerçekten çok yorgunum. Yani burada hava erken kararmıyor, geç karardığı için ve akşam yemeğini hep geç yedikleri için sürekli çok geç uyuyorum, erken kalkıyorum. Saatlerce dışarıda geziyorum, dolaşıyorum. Hem ben öğreniyorum, görüyorum hem de sizlere aktarıyorum. Fotoğraf vesaire çekiyorum. İster istemez kilometrelerce yol yürüyorum. Sıcak. Yoruyor yani, takdir edersiniz ki. Şimdi Madrid'den kalktım, buraya geldim. Öğle vakti Sevilla'ya vardım. Baktım enerji durumuma. Buradaki arkadaşlarla da tanışınca kendileri gerçekten çok tatlı, çok hoş sohbet insanlar. Yani o kadar güzel sohbet ettik ki bunun bir kısmına siz tanık oldunuz. Burasıyla ilgili tecrübeleri sizlere aktardılar kendi üsluplarınca. Ben birkaç aklımda soru vardı, onları sordum, sağ olsunlar, yanısız bırakmadılar. Bilgi almak açısından dedim ki en azından konu başlığı bu tarz bir video olsun. Sevilla'yı dolu dolu gezeceğim. Bak, bir Sevilla rehberi hazırlayacağım arkadaşlar.
Bu İspanya'nın büyük ihtimalle son videosu olacak, yani o hazırlayacağım Sevilla Gezi Rehberi videosu. Şimdi bir sonraki video, ilginç bir yere gideceğim Sevilla'dan. Orayı ziyaret edeceğiz. Ondan sonra Sevilla Gezi Rehberi gelecek ve İspanya serimiz bu şekilde bitecek arkadaşlar. Bak benim otelim hemen şu sokaktan girince göstereceğim sizlere. Burası tarihi sokakların en canlı kısmı. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Turquía. Turquía, ¿y qué haces por aquí? ¿De turismo? Sí, turismo, para turismo. Tayfun. Nihat Kahveci. Nihat Kahveci. Sí. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Chao. Tayfun'u biliyorlar, Nihat Kahveci'yi biliyorlar. Tayfun Havuççu muydu? Soyadı neydi ya? Unuttum soyadını. Real Sociedad'da oynayan temsilcilerimiz vardı. Işıklar yanınca da ayrı bir havası oldu ha. Abi tam film seti gibi ya. Tam film seti gibi ortam. Bak daha yeni yeni insanlar akşam yemeğe oturuyor. Evet arkadaşlar, otelime geldim. Girişi burası. Şöyle göstereyim. Ara sokakta kalıyor. Nua Hotels ismi. Şöyle tabelasını da göstereyim sizlere. Otelle ilgili bilgileri videonun içerisinde vermiştim zaten. İzleyenler hatırlıyorlardır o kısmı. Bu videolukta benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Suyumu da aldım. Günü bitiriyorum artık. Yoruldum. Birazcık gideceğim ve sizler için video editleyeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup destek olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar. Sevilla'da günü bitiriyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.